Deneyimcinin ismi Wilson FDA paylaşımda bulunduğu zaman 22 Ocak 2017. Olağanüstü ölüm ötesi deneyimi. Yakın zamanda gerçekleşecek ölümcül bir araba kazasıyla ilişkili birden fazla olası gerçekliğin farkında olarak olağanüstü bir korku ölüm deneyimi. Bir arkadaşım, konuya ilişkin doğal eğilimime aykırı olarak bu hikayeyi yazmam için beni ikna etti. Konuyu takip etmekle veya herhangi bir şekilde benimle iletişime geçilmesiyle gerçekten ilgilenmiyorum. Çok korkutucu bir olaydı. Dürüst olmak gerekirse, burada sadece bir kez uzun uzun hatırlamak yeterince travmatik. Ama anlatmaya giriştiğim için, dilimin izin verdiği kadar açık ve net olacağım. 15 Temmuz 2013'te, sabah saat 7:45 civarında, işe gidiyordum, kavşağa yaklaşıyor ve sola dönmeye hazırlanıyordum. Bu, her gün bilindiği gibi tehlikeli bir kavşak ve orada birçok kaza oldu. Kavşağın sağdan net olup olmadığını görmek zor ve sola dönüş özellikle tehlikeli. Geç kalıyordum ve telaşlıydım. Günlerdir dikkatlice planladığım önemli bir toplantım vardı ve son dakikada yaşanan aptalca bir gecikme tüm bunları tehlikeye attı. Ayrıca bugün orada bu olayın yaşandığı zamana kıyasla çok daha iyi bir trafik sinyal sisteminin mevcut olduğu da anlaşılmalıdır. Kavşağa aceleyle yaklaştım. Sağa baktım ve sağdan hiçbir şeyin yaklaşmadığını doğru gördüğüme inanarak sola döndüm. Kavşağa geçerken bir kez daha sağa baktım ve saatte ancak 90 milin üzerinde bir hızla bana doğru gelen bir araç gördüm. Birbirimizi gördük. O kadar yakın olduğumuz için diğer adamın gözlerindeki ifadeyi gördüm. Bir çarpışma kesinlikle kaçınılmazdı. Bundan kaçınılmasının hiçbir yolu yoktu. Bundan sonra olacakları tarif etmek son derece zor ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve bundan sonra anlatmaya çalışacağım her şey için geçerli olarak kabul edilebilir ve edilmeli. Kelimeler, en özenle seçilmiş kelimeler bile, bu deneyimin en iyi ihtimalle %1'inden fazlasını, hatta o zaman bile çok yetersiz bir kısmını yansıtıyor. Bu, muhtemelen bu anlatıyı anlatırken en sinir bozucu şey. Soldaki arabanın önünün karşısında, karşıdan gelen aracın neredeyse tam tersi yönde bir tarla vardı. Aniden tarlanın çaprazında yavaşça yaklaşan çok büyük bir nesnenin farkına vardım. Doğrudan arabama doğru geliyordu. Bu olurken zaman normal bir şekilde işlemiyordu, eğer işliyorsa. Bunu fark edecek kadar alanım vardı. Ama bunu nasıl başardığımı açıklayamıyorum. Nesneyi ilk gördüğümde 10 katlı bir gökdelen büyüklüğündeydi. Şahsi olarak tarlanın yaklaşık 200-300 metre ötesinde gibi geldi. Birazdan açıklamaya çalışacağım gibi. Bu boyut ve mesafe tanımları anlamsız. Nesne, yan yatmış ve bana ve aracıma yaklaşırken dönen dev bir su değirmenine benziyordu. Yaklaştıkça, anladığımız kadarıyla bu zaman almadı. Boyutu hakkındaki ilk gözlemimin son derece yanlış olduğunu gördüm. Daha çok küçük bir şehrin boyutlarına benziyordu. Daha da yaklaştıkça, tüm ölçek ve mesafe tahminlerinin anlamsız olduğunu anladım. Dünya olarak düşündüğümüzden daha büyüktü. Bana yaklaştıkça, gücünün ve öneminin farkına vardım. Zihnim bunu yakından, devasa ölçekli fiziksel bir nesne olarak yorumladı. Tamam, şimdi bu kısmı açıklamak özellikle zor. Nesne bana yaklaştıkça, vücudumda bir tür his oluştu ve bu şeyin tam olarak ne olduğunu anladım. Sadece bu da değil, onunla ilgili her şeyi biliyordum. Ne olduğunu, ne yaptığını, benimle ne işinin olduğunu, onu daha önce nerede ve ne zaman gördüğümü, neden şimdi gördüğümü ve şimdi hatırlayamadığım daha birçok şeyi. Doğmadan önce bu nesneyi görmüştüm ve öldüğümde tekrar göreceğim. Hepimiz doğmadan önce bunu biliyorduk. Öldüğümüzde de hepimiz göreceğiz. Fakat bu bilgi, biz hayattayken bizden gizleniyor. İşte bu yüzden şimdi bu deneyimi yaşarken onu görüyordum. Çünkü ölümcül bir araba kazasında ölme sürecindeydim. Kelimelerin anlatabildiği kadarıyla, hatırlayabildiğim kadarıyla şöyle. Bu tekerlek, dünya aracılığıyla veya bir şekilde gerçeklik aracılığıyla bana doğru hareket eden bir şey değildi. Bu, duyularımın benim için inşa ettiği bir yanılsamaydı. Tekerlek, gerçekliğin ta kendisiydi. Hayal edilebilecek veya düşünülebilecek bir yaşam veya dünya için her türlü akıl alabilir olasılığı temsil ediyordu. Yaklaştıkça, dünyamız dediğimiz şeyin onun içinde bulunduğunun farkına vardım. Bu, su çarkındaki sayısız yuvadan veya küreklerden biriydi. Her zaman böyle olmuştu.
Hayatım, senin hayatın, dünyamız, hepimiz bu çark yapısının bir parçasıydık ve her zaman bu yapının bir parçası olmuştuk. Şimdi kendini bana açıkça gösterdi. İşte o zaman bu deneyimin gerçekten dehşet verici boyutu başladı. Kelimeler, yaşadığım korkunun seviyesini tarif etmeye bile yetmez. Su çarkı bir şekilde üzerimden ve ardından arabamın yoldaki yerinin üzerinden geçti. Bunu yaparken, çarktaki her bir kanat bana çarpmaya başladı. Tüm bunların sadece bir konuşma biçimi olduğunu unutmayın. Gerçek durumu olduğu gibi uzaktan yakından tarif etmiyor ve edemez de. Ama her kürekin boşluğunda yan yatmış bir şelale gibi dönen bir su tabakası olduğunu hayal ederek bir nebze olsun anlam kazanılabilir. Her bir yuvadaki çarktan sanki merkez kaç kuvvetiyle dışarı doğru fırlatılan bir su tabakası hayal edin. Bu tabakaların her biriyle çarpışırken ve bir sonrakine geçerken üzerinize tokat atıldığını veya sıçratıldığını hayal edin. Olan buydu. Ancak bunlar sadece su tabakaları değildi. Bunlar, daha iyi bir terim bulamadığım için, olası gerçekliklerdi veya evrenler ya da dünyalar olarak düşünebileceğimiz şeylerdi. Yine, dünyamız, normalde düşündüğümüz şekliyle tüm evrenimiz, bunlardan sonsuz sayıda olandan yalnızca biriydi. Sonsuz sayıda olduğunu nasıl bilebilirdim ki? Sadece biliyordum. Olayla birlikte bir tür bilme geldi ve bu bilmeden şüphe yoktu. Öyleydi ve ben de öyle olduğunu biliyordum. Bilgi sahibi olduğum ve artık anlatamayacağım şekillerde neler olduğunu anladığım için korkuyordum. İnsanların reenkarnasyon terimiyle yaklaştırdığı sürece tabii tutulacağımı anladım. Tekerlek bu yüzden gelmişti. Düzeltilmesi gereken bir tür tutarsızlığı temsil ediyordum. Otoyoldaki olay, belki de yakın gelecekte gerçekleşecek olay, tekerleğin küreklerinden kaymama veya düşmeme neden olmuştu. Bu yapının, şeyleri doğru doğal yerlerine yerleştirmek gibi bir tür kozmik amacı vardı. Korkuyordum ve sınıflandırılmaya direniyordum. Bu yüzden tekerlek beni doğru şekilde sınıflandırmak için agresif girişimlerini artırdı. Bununla birlikte, beni daha da korkutan başka bir anlayış daha geldi. Eğer bu gerçekliklerden birine geri kaymayı hemen seçmezsem, tekerleğin benim adıma karar vererek durumu zorlayacağını biliyordum. Öyle ya da böyle, istesem de istemesem de sınıflandırılacaktım. Kendim seçmezsem, karar veremediğim noktaya kadar, tekerlek üzerinde en yakın bir yere yerleştirilecektim. Eğer mantıklı geliyorsa. Sınırlı bir seçme yeteneğim olduğunun farkındaydım. Ama pek değil. Bu sınırlı yetenek bile pek işe yaramıyordu çünkü her gerçeklik, ne içerdiğini tam olarak anlayamadan bana çarpıyor ve içimden geçiyordu. Ben bile çarktaki bir yuvadan diğerine aynı kalmıyordum. Sanki her film üzerime çöktüğünde yok ediliyor ve tamamen yeni bir ben olarak sıfırdan yeniden yaratılıyordum. O çarkta değişmeden ilerleyen ve bu deneyimi bir şekilde rapor edebilen sürekli bir ben yoktu. Bu, açıklaması çok zor olan birçok şeyden sadece biri. Sürekli bir benlik fikri, bu deneyimle çelişiyordu. Çeşitli evrenlerde veya çarkın kanatlarında gördüklerimin büyük çoğunluğunu unuttum veya belki de bilerek bastırdım. Başlangıçta, içinde yaşadığımız veya içinde yaşadığımıza inandığımız bu dünyaya çok benziyorlardı. Örneğin, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair çeşitli senaryolar gördüğüme dair yüzen bir anım var. Bunların hepsinin yakındaki çark kanatçıkları olduğundan şüpheleniyorum. Bunlardan birinde, aracımın yoldan fırladığını ve o kadar kötü hasar gördüğünü hatırlıyorum ki, sanki bir çakı gibi ortasından katlanmış gibiydi. Artık hatırlayamadığım buna benzer birçok senaryoyu daha hatırlıyor gibiydim. Açıklığa kavuşturmak gerekirse, demek istediğim, kazanın sonucu için sayısız olası kuantum olasılığı dosyalamış veya sayfalarını çevirmiş gibiydim. Bunu yaptığımı hatırlıyorum. Ancak bu belirli dünyaların hiçbirinin ne içerdiğini hatırlayamıyorum. Tünel, ışık, vebay gibi genellikle yakın ölüm durumlarıyla bildirilen olgulardan hiçbirini neden deneyimleyemediğime dair hiçbir açıklamam yok. Yakın ölüm deneyimlerinin, birinin çarka girmesi veya çarktan çıkmasıyla, ancak durum çok fazla gelişmeden önce beliren sembolik senaryolar olduğundan şüpheleniyorum. Hiçbir aşamada, biz insanların bir ahiret, ruhlar alemi veya ölümden sonraki yaşam alemi olarak düşüneceği şeye benzeyen hiçbir şey görmedim. Sanki ya çarkın dış yüzeyinde,
Onun gerçekleşmiş dünyalarından birindeyiz ya da ölüyüz ve çarkın kendisiyiz. Çark, yaratılmamış tüm olasılıkların var olduğu, ancak hiçbir şeyin tamamlanmamış veya gerçek olmadığı bir alandır. Ve hiçbir şeyin benden gizlenmediğini unutmayın. Ben tümdüm ve tümü biliyordum. Bunu kesinlikle saklamıyorum veya saklıyormuş gibi yapmıyorum. Ama o zaman biliyordum. Aşırı derecede paniklemeye başladım. Her seferinde işleri yoluna koymaya başladığımı düşündüğümde, çarkta yeni bir yuvaya şiddetli ve acımasızca vuruluyordum. Ve o dünyayla birlikte gelen tüm anılar ve varsayımlarla birlikte yepyeni bir ben kristalleşiyordu. Bir an önce direksiyonda kürek çekerken kim olduğumu hatırlamıyordum. Nereden geldiğimi veya dünyamdaki otoyol durumunu hiç hatırlamıyordum. O dünyaya dair hiçbir şey hatırlamıyordum. Bir yerden geldiğimi biliyordum ama oranın nerede olduğunu, hatta kim olduğumu bile hatırlamıyordum. Hayal edebileceğiniz en tuhaf şeydi. Ancak bir şekilde ve bunun yalnızca benim bilinçli bir eylemim olmadan gerçekleştiğini varsayabilirim, direksiyonda beliren olasılıklar daralmaya ve biraz daha tanıdık gelmeye başladı. Kazayla ilişkili senaryolar bir kez daha ortaya çıkmaya başladı. Bir kez daha diyorum ama bunun yukarıda anlattığım olaydan ayrı bir olay mı? Yoksa tüm olay boyunca zamanın alışılmadık bir şekilde işlemesi nedeniyle gerçekten aynı olay mı olduğunu bilmenin gerçek bir yolu yok. Yine, kazada öldüğüm varyasyonları veya olası dünya sonuçlarını gördüm veya görüyor gibiydim. Bunlardan herhangi birine girersem, orada en fazla birkaç dakika veya dakika kalacağımı ve sonra hemen çıkıp direksiyona tekrar dönmem gerekeceğini sezgisel olarak anlamış gibiydim. Bunu yapmak istemiyordum. Ama bununla ilişkili tuhaf bir tür bilme hali de vardı. Direksiyon bir şekilde rahatsız olmuş gibi görünmüyordu. 3 dakika sonra mı, yoksa 30-10 yıl sonra mı tekrar ortaya çıkacağım, onun için önemli değildi. Tek umursadığı beni düzeltmekti ve bunda kolay kolay unutamayacağım bir acımasızlık vardı. Kendimi yolun çok kısa bir mesafesinde, kavşağa yaklaşırken buldum. Bu, açıklayamadığım olayla ilgili birçok gizemden sadece biri. Kazanın henüz tam olarak gerçekleşmediği, ancak olmasına saniyeler kala, evrenimizin bir versiyonu olan bir dünyayı mı seçtim? Söyleyemem, çünkü bu kararı verdiğimi hatırlamıyorum. O şoförün yüzündeki ifadeyi dün gibi net bir şekilde hatırlıyorum. Direksiyona daha sıkı tutunduğunu hatırlıyorum. Ama kavşağa ulaştığımda fren yaptım ve o şoför veya arabası hiçbir yerde görünmüyordu. Arka plan bilgileri. Cinsiyetiniz nedir? Ölüme yakın deneyiminiz ne zaman gerçekleşti? 15 Temmuz 2013'te. Deneyiminiz sırasında yaşamı tehdit eden bir olay yaşadınız mı? Belirsiz bir kaza. Ölüm korkusu hissettim, ölümcül bir çarpışma olacak gibiydi. Ama çarpışma olmadı. Belki yanlış değerlendirdim. Belki de farklı bir olasılık seçildi. Deneyiminizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem keyifli hem de üzücüydü. Bedeninizden kopuk hissettiniz mi? Evet, dünyevi yaşamımdan farklı ayrıntılar görüyordum ama net değildi. Bedenimin farkındalığını kaybettim. Bilinciniz ve uyanıklığınız normal hayatınızdakine göre nasıldı? Normalden çok daha fazlaydı. İnsan bilincinin ötesinde şeyler mümkün olduğunu biliyordum. Bu en yüksek bilinç seviyesini deneyiminizin hangi anında hissettiniz? En başından beri yaşadıklarım hakkında bir kesinlik vardı. Zaman algınız nasıldı? Normal değildi. Sonsuz zamanım varmış gibi hissediyordum ama aslında saniyenin küçük bir kesri kadardı. Görme veya işitme duyularınız nasıldı? Normal duyular geçerli değildi. Daha çok bilme halinde bir algı vardı. Görme veya işitme alışıldık şekilde rol oynamıyordu. Bilmediğiniz dünya dışı bir yere girmiş gibi hissettiniz mi? Evet, olası dünyaların birçok versiyonu önümde açıldı. Her biri gerçek gibiydi. Bu bana sadece bir tek gerçek dünyanın olduğu düşüncesinin aslında yanılsama olduğunu gösterdi. Deneyim sırasında hangi duyguları yaşadınız? Merak, korku, doğru seçimi yapamama kaygısı ve en çok da bunalmışlık. Deneyiminizde özel bir bilgi veya amaç edindiniz mi? Evet, evrenle ilgili her şeyi bildiğimi hissettim. Bilmek ve deneyim aynı şeydi. Ama bu aynı zamanda korku da getirdi. Geçmişinizden sahneler gördünüz mü? Evet, birçok olayı hatırladım. Geleceğe dair bir şeyler gördünüz mü? Kendi geleceğimden sahneler gördüm. Ama şimdi çoğunu hatırlayamıyorum. Bir sınıra ulaştınız mı? Hayır,
Ama direksiyona geri dönmem gerektiğini fark ettim. Belki bilinçli bir karar verdim, belki de hatırlamıyorum. Deneyiminizden önce dini veya manevi yaşamınıza ne kadar önem veriyordunuz? Benim için önemli değildi. Deneyiminizden önce dininiz neydi? Hiçbir dine bağlı değildim. Laik ve bağımsızdım. Peki şu an dini veya manevi yaşam sizin için ne kadar önemli? Orta derecede önemli. Şu anki dininiz nedir? Hala bağımsızım. Belirli bir dine mensup değilim. Deneyiminiz, sahip olduğunuz inançlarla uyumlu muydu? Hayır, aksine tamamen alakasızdı. Ben ateistim, hala da öyleyim. Hiçbir madde kullanmamıştım, manevi bir uygulama da yapmıyordum. Sadece işe gidiyordum. Deneyim sırasında ölümlü öncesi varoluş hakkında bir bilgi edindiniz mi? Belirsiz, belki başka yaşamlar hissi olmuş olabilir ama çoğunu unuttum. Evrensel bir bağlantı ya da birlik hissettiniz mi? Deneyimden önce Tanrı'ya inanıyor muydunuz? Tanrı muhtemelen yoktur diye düşünüyordum. Peki deneyim sırasında Tanrı hakkında bir şey hissettiniz mi? Bu soruya cevap vermek zor. Bir kozmik süreç farkındalığım vardı. Sanki hem o sürecin kendisiydim hem de süreç bana oluyordu. Su çarkı dediğim şey tüm olasılıkları içeriyor gibiydi. İyiyi de kötüyü de, rahatsız edici derecede mekanik bir his vardı. Ölümden korkuyor muydunuz? Orta derecede korkuyordum. Deneyimden sonra ölüm korkunuz değişti mi? Hayır, yine orta derecede korkuyorum. Hayatı yaşarken korkunuz var mıydı? Deneyimden önce de sonra da orta derecede korkuyordum. Dünyevi hayatlarımızın anlamı hakkında ne düşünüyordunuz? Önce de sonra da muhtemelen anlamlı ve önemli olduklarını düşünüyorum. Hayatı nasıl yaşamamız gerektiği konusunda bir bilgi edindiniz mi? Hayatın zorlukları hakkında bir şey öğrendiniz mi? Belirsiz. Sanki tüm olasılıkların kendi içinde bir anlamı vardı ama çark sadece dönüyordu. Yargılamıyordu, yönlendirmiyordu. Deneyimden sonra daha şefkatli oldunuz mu? Yine biraz şefkatliyim. Deneyiminizden sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Ufak değişiklikler. Ama her şeyin mümkün olduğunu düşündüren çok rahatsız edici bir deneyimdi. Deneyiminizi kelimelerle ifade etmek zor muydu? Evet, çok zordu. Ne ekleyeceğimi bilemiyorum. Deneyimi, o dönemdeki diğer yaşam olaylarıyla karşılaştırınca ne kadar doğru hatırlıyorsunuz? Diğer olaylardan çok daha doğru hatırlıyorum. Bazı yönleri çok canlı. Ama hatırlayamadığım çok daha fazla şey yaşandığını da hissediyorum. Belki de o çarktaki her ayrıntıyı biliyordum ama insan zihni bunu saklayamıyor. Elimde kalan küçük miktar bile akıl sağlığımız için tehdit gibi. Bu deneyimi başkalarıyla paylaştınız mı? Evet, sadece bir iki kişiyle. Tepkileri destekleyiciydi ama kiminle paylaşacağımı seçerken çok dikkatliydim. Deneyimden önce ölüme yakın deneyimler hakkında bilginiz var mıydı? Evet, genel kültürden biraz biliyordum. O yüzden başıma gelenin klasik ÖED anlatılarına pek uymadığını fark ettim. Ama özel bir ilgim yoktu. Deneyimden kısa süre sonra onun gerçekliği hakkında ne düşündünüz? Kesinlikle gerçekti. Peki şimdi ne düşünüyorsunuz? Yine aynı. Deneyim kesinlikle gerçekti. Hayatınızda deneyiminizi yeniden üreten bir şey yaşadınız mı? Son olarak bu anket hakkındaki düşünceleriniz nedir? Çok fazla soru var. Bazıları sıkıcı ve tekrarlayıcı. Daha kısa ve faydalı sorular olmalı. İnsanlara kelimelerle anlatılamaz dediğimiz şeyleri tekrar tekrar açıklatmak boşuna. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru-cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.